Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugünkü tarifimi hem öğrenci arkadaşlar için hem de evinde düdüklü tencere kullanmak istemeyen kişiler için alternatif bir pişirme yöntemiyle yapacağım. Ben tavuk but kullandım. Siz tavuğun herhangi bir parçasını veya kırmızı et de kullanarak bu tarifimi uygulayabilirsiniz. Hazırsanız tarifimize geçelim. İyi seyirler. İlk önce tavuğun sosunu yaparak başlıyoruz. Sosu için yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı yoğurt, yoğurt yerine yarım limon suyu da kullanılabilir, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı ekliyorum. Oda sıcaklığında olması önemli. Ve dilediğimiz baharatları ekliyoruz. Ben tuz, kekik, kırmızı toz biber ve kimyon ekliyorum. Ve bir çırpma teliyle iyice karıştırıyoruz. Ben tavuk but kullanacağım. But yerine baget kullanabilirsiniz. Tüm tavuk ile de bu tarifimi bu gösterdiğim şekilde hazırlayarak güzel bir sonuç alabilirsiniz. Tavukları sos ile kaplıyoruz. Sos ile tavukları kapladıktan sonra üzerini bir streç film ile kapatarak 2 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğiz. Bu sayede tavuk daha da yumuşak olacaktır. Eğer tavukları geceden bu şekilde hazırlayıp ertesi gün sabah pişirirseniz tavuk daha da lezzetli olacaktır. Şimdi 2 saat boyunca bekletelim, ardından tarifimize devam edelim. Tavukları bir miktar buzdolabında marine ettikten sonra tarifimize devam ediyoruz. 1 adet orta boy soğanı kalın bir şekilde doğruyoruz. Çok ince bir şekilde doğramayın. Bu soğanları tencerenin altına ekliyoruz. Daha sonra patatesleri de aynı kalınlıkta doğruyoruz. Patatesleri de aynı şekilde soğanların üzerine ekliyoruz. En son tavukları da patateslerin üzerine ekliyoruz. Kalan sosu da üzerine ekliyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz ve yan kısmına yapacağımız hamuru hazırlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı un yeterli olacaktır. Unu tezgahıma alıyorum. Bir havuz oluşturuyorum ve suyu yavaş yavaş içine dökerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Küçük bir parça hamur yoğurdum. Yumuşaklığı bu şekilde. Ne kadar su kullandığımı da şöyle göstereyim. Yarım çay bardağından biraz daha fazla su kullandım. Şimdi bu hamuru biraz ince uzun bir forma getiriyorum. Üzerini biraz unluyorum. Ve ince uzun bir şekilde açıyorum. Daha sonra bunun gibi bir hamur kesici ile hamurumu ortadan ikiye gelişigüzel kesiyorum. Ve tencerenin hava alacak yerlerini bu hamurla kapatıyorum. Hamuru çok sıkı yoğurduysanız bir miktar elinizi ıslatarak bu işlemi yapabilirsiniz. Hamuru bu şekilde tencerenin hava alabileceği yerlere sardıktan sonra kendi suyu ile gayet yumuşak bir şekilde pişecek. Şimdi ocağın başına geçebiliriz. Tencereyi ocağa koymadan ateşin ısısını da göstermek istedim. Ocağınızın en küçük tarafını en kısık ateşinde pişirmeniz gerekiyor. Bu şekilde 3 saat boyunca kendi suyunda yavaş yavaş pişecek. 3 saatin sonunda da ne kadar yumuşak olduğunu sizlere göstereceğim. 3. saatin sonunda ocağımızın altını kapatıyoruz ve bunun gibi bir meyve bıçağı ile hamurumuzu açıyoruz. Etin ve sebzenin suyu da bu şekilde tencerenin altına çıkmış. Bu suyu da çorba ve pilavlarda kullanabilirsiniz. Şimdi tavukları servis tabağına alayım. Bir de yumuşaklığını göstereyim. Şimdi tavuğun ne kadar yumuşak olduğunu şöyle göstereyim. Kemik tertemiz çıkıyor. Yakın çekimden de yumuşaklığını şöyle göstereyim. Kendi suyu ile pişmiş, oldukça yumuşak ve lezzetli bir tavuk tarifi. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.